Kıymetli katıl aboneleri, herkese selamlar, sevgiler. Ben Caner. Bugün gerçekten çok güzel, çok önemli bir videoyla sizlerle beraberim. Biliyorsunuz derinlik analiziyle alakalı size bildiklerimi aktarıyorum, tecrübelerimi aktarıyorum. Birçok video attım. Onları izleyip bu videoya gelmeniz çok önemli. Çünkü onları anlamadan bu videoyu anlamanız zor. Bugün SPK dosyasından bir resmimiz var. Bu resmi nasıl edindim bilmiyorum. Zamanında bir yerden bulmuş olma ihtimalim çok yüksek. Öyle gezinirken buldum ve bunu neden anlatmayayım dedim. Bu çok önemli bir konu dedim. Hemen anlatayım dedim. Bunu her yerde bulamazsınız. Valla ben nerede bulduğumu hatırlamıyorum. Şimdi burada ne diyor? Ben tabii ki burada tarihleri, manipülatör abimizi ve hisse senedini blurladım. Diyor ki bir pay piyasasında belli bir dönemde ortalama günlük işlem miktarı 394.053 adetmiş. Bakın hisse senedinde günlük 394.053 adet işlem oluyor, işlem oluyormuş. Aynı anda işlem gününe ihtiva eden yine belli bir tarih döneminde %2768,20 oranında artarak 11 milyon 302 bin 222 adet olarak gerçekleştiği tespit edilmiş. Yani normalde günde 394 bin küsürken bir anda %2768 artıp 11 milyonlara kadar çıkmış. Burayı kendi ismimi koyayım buraya. Caner inceleme döneminde toplam 5 milyon 808 bin 562 adet alış ve aynı miktarda adet satış işlemiyle toplamda 11 milyon 617 bin 124 adet işlem gerçekleştirdiği ve Caner'in söz konusu işlemlerde hisse senedinin pay piyasasında inceleme döneminde gerçekleştiren tüm işlemlerin %7,34'ünü oluşturduğu tespit edilmiş. Yani bu manipülatör abimiz o gün gerçekleştirdiği işlemlerle tüm işlemlerin %7,34'ünü kapsamış. Yine pay fiyatını arttırma yönelik. Bakın burası çok önemli. İşlem gerçekleştirilmesinin yanı sıra Caner aktif bir piyasanın varlığı izlenimini yaratacak şekilde alış işlemlerini çok sayıda ve düşük miktarda emirlerle, satış işlemlerini ise daha yüksek miktarda ve az sayıda emirle gerçekleştirdiği. Bakın aslında kilit nokta bu. Yani kısacası şu altta da var. Bakın toplamda 5 milyon 800 bin küsür adet alış işlemi yapan Caner bu işlemleri 10.412 adet emirle 5 milyon küsürü almış. Satışı ise sadece 907 adet emirle yapmış. Burada şunu diyor. Caner diyor o gün gelmiş. Ne yapmış? Çok emir vererek az lot şeklinde alışlar yapmış. Satışını da büyük lot sayılarıyla küçük emirlerle yapmış. Hemen size anlatayım bakın. Bunu izah edeyim. Şimdi öncelikle neden bunu yapmış? Bunu yapmasının sebebi şu. Bakın ben daha önce size bu derinlik ekranını anlatmıştım. Burada fiyatın nasıl yukarı aşağı hareket ettiğini de anlatmıştım. Bakıyoruz bakın bu ortalama bir derinlik ekranı. Yani burada çok ciddi bir ne baraj görebiliyoruz ne bir set görebiliyoruz. Bakın tüm lotların birbirine adeti yakın. 3000, 4000, yani 3000, 4000. Tabi burada satış kademesine bakıyoruz. 3000, 4000, 2000, 1000, 5000, 2000, 2000, 1300, 3000, 2500, 1300. Yine alış kademesi de hemen hemen bu şekilde. En fazla maksimum 5000'i görüyorum. Minimumda binlerde bir şey görüyorum. Yine emir sayılarına bakıyorum. 1 ile 10 arasında emir sayıları. Toplam kaç adet lotumuz var? Burada 29 bin lotumuz var. Ben ne anlatmışım size daha önce? Ben bir oyuncuyum. Günlük işlem yapacağım. Tahtayı alıp kaldıracağım. Kaç bin lotla işlem yapayım? Mesela ben 30 bin lotla geldim. Burada diyorum ki tahtayı kaldırayım. Nereden? 10.51 kademesinden 10.61'e kadar kaldırayım. Burada 30 bin notu serbest emir olarak giriyorum. Ne yapıyor? Çize yukarı gidiyor. 10.51'den 10.61'e gidiyor. Fakat bu yükselişi doğal kılmıyor. Burada robotlar bu yükselişe eşlik etmiyor. Çünkü bu yükselişin büyük bir oyuncu tarafından yapıldığı kabak gibi ortada. Az önceki resimde okuduğumuz manipülatör abimiz de bu işin gerçekten güzel bir sistemini bulmuş. Zaten bu kişi bu işin doğayeni bir kişi. Baktığınız zaman ne yapmış adam? Ki ondan önce şunu söyleyeyim. Mesela ben dedim ya 30 bin not alıyorum burayı çiziyorum aşağı kadar. Arkadaşlar her çizişte buradaki fiyat yan tarafa kayıyor. Yani mesela ben 51'i çizdim 52'ye geldim 51 artık buraya geliyor 52 yukarı kayıyor. 52'yi çizdim 52 buraya geliyor 53 yukarı kayıyor. 53 bizim yeni alış kadememiz oluyor, anladınız mı? Diğer taraflarda burada satış kademelerine kayıyor. Onu da söylemiş olayım. Şimdi manipülatör abimiz ne yapıyor? Bakın burada ben 30 bin adeti
zank diye vermek yerine abimiz şöyle yapıyor. Burada 3000 emir var. Burada satışa koymuşlar 3000 emri ve 3 lotla koymuşlar. Manipülatör abimiz bunu alırken ne kadar yolluyor biliyor musunuz? Bakın 20 emir yolluyor bir 40 emir yolluyor. Bir 50 emir yolluyor. Bir işte 90 emir yolluyor. Bu şekilde küçük küçük emirler yollayarak 3456'ya ulaşıyor. Ne oluyor? 3 emirde satılırken abimiz alışı 20, 40, 50, 90 gibi küçük lotlarla çok sayıda emir adediyle yapıyor. Yani bu adam 3 emirde satarken bu abimiz alışı belki 30, belki 40, belki 50 emirle yapıyor. Küçük küçük alıyor. Bu şekilde robotlar şu izlenime kapılıyor, algoritmik robotlar. Burada bir alıcı var. Buraya çok sayıda kişi geliyor. Buradaki 20, 40, 50, 90'ı tekil kişi olarak algılıyor. Yani burada her biri tabii ki bir emirde ya. Bak burada bir emir, bu da bir emir. Bu da bir emir, bu da bir emir. Aşağı kadar biz bunu arttırırız. 50 yazarız, 70 yazarız, 80 yazarız. Bu şekilde buna ulaşıyor. 3400'e. Tak diye direkt 3400 girip yukarı kademeye çıkarmıyor. Böyle olunca robotlar bunları herkesi tek farklı kişi olarak algılıyor. Ahmet, Mehmet, Mustafa, Selim bu şekilde algıladığı için piyasanın doğal bir şekilde yükseldiğini, hisse senedine ciddi bir ilgi geldiğini, ciddi sayıda bir alıcı geldiğini düşünerek algoritmik robotlar tabii düşünmüyordu. Onlar algoritmasına göre o şekilde bunlar hisse senedine işleme giriyorlar. Seninle beraber işleme giriyorlar. Bu senin elini hafifletiyor. Yani sen 100 iş yüküne sahipken robotların girmesiyle beraber 50 iş yüküne düşüyor bu işin. Ne oluyor? Ondan sonra piyasadaki oyuncular giriyor, bu yükselişi gören oyuncular. Bu şekilde abimiz çok sayıda emirle, düşük lot adediyle yukarı doğru hisse senedini sürüyor. Tavana kadar sürüyor. Tavanda ne yapıyor peki arkadaşlarım? Tavanda da burada söylediği gibi bakın aşağıda ne diyor? Satış işlemini ise sadece 907 adet emirle yaptı. Alışı 10.000 emirle yapıyor. Satışı 900 emirle yapıyor. Ne yapıyor? Alışta küçük lot adetlerle çok sayıda emirle veriyorduk ya. Abimiz örnek veriyorum satışta 50.000 olsun. 50.000'i şöyle 4 emirde veriyor mesela. Ne yapıyor? İşte 15.000 bir veriyor. Aşağı iniyorum 20.000 bir veriyor. İşte 10.000 bir veriyor. 5.000 bir veriyor. Ve bunların hepsini bir emirde yapıyor. Abimiz bu şekilde yapıyor. Ama robotlar burada bunu algılıyorlar mı? Algılıyorlar ama çok geç algılıyorlar. Çünkü burada artık fiyat yukarı gitmiş ya. Burada yatırımcıların kar realizasyonu yaptığını düşünüyorlar veya burada bu işleme giren oyuncular, tekil kişiler bu fiyatın düşüşünü çok geç algılıyor. Bu şekilde abimiz doğal alıcı geldi izlenimi yaratarak hisse senetlerini bu şekilde satıyor. Ve alıyor ve satıyor daha doğrusu. Burada bunu kullanan yine tahtacı abilerimiz de var. Tabi biliyorsunuz tahtacıları ben daha önce anlattım. Ellerinde park malları var. Patron destek çıkıyor, mal veriyor. Bu şekilde ellerinde birçok mal oluyor ve onlar kademelere bunları girerek fiyatı belli aralıklarda tutuyorlar. Belli istediği yere kadar yükseltiyor. İstediği yerden düşürüyor ve fiyatı o gün hızlı bir şekilde kendini de yormayacak şekilde bir yükseltmek istediği zaman bakıyorsunuz adam burada ne yapıyor? Burada alış kademelerine 10 giriyor, 37 emir giriyor, 35 emir giriyor, 34 emir giriyor, 45 emir giriyor, 20 emir giriyor, 60 emir, 37 emir ve emir sayısının çok lot adedine çok fazla giriyor ama az önce dediğim gibi. Yani ne yapıyor? Örnek veriyorum bir lotta 40 emir giriyor, bir lotta 100 emir giriyor. Bu şekilde sanki farklı kişiler gelip de işlem yapmış gibi burada bir izlenim oluşturuyor. Robotlar giriyor yine buralara yine kendi oluşturuyor ya satış kademelerinin de emirleri kendi koyuyor az çok. Bu satış kademelerine koyduğunu bir 3 lotla koyduysa 100 lotla geri alıyor. Bu şekilde robotlar hisse senedine giriyor ve hisse senedinin fiyatını belli bir süreliğine yukarı çekiyor. Tahtacının istediği de o. Niye yukarıda adamlar alsın, yatırımcı yukarıdan alsın. Tekrar piyasa dengelendiği zaman fiyat aşağı insin. Bu sefer o yukarıda alanlara sattırma çabaları başlıyor. Bu şekilde tahtanın devamlılığını ve düzenini sağlamış oluyorlar arkadaşlarım. Bu da gerçekten çok önemli bir konu. İleriki günlerde bunun gibi önemli konuları anlatmaya devam edeceğim. Hepinize şimdilik iyi günler diliyorum.